Merhabalar, Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere gerçekten muhteşem bir modelle geldim arkadaşlar. Modelimiz lastik gerektirmeyen bir model, dilimli. Şahane bir örgü modeli, hızlı ilerleyen bir model ayrıca. Evet arkadaşlar, şöyle lafı uzatmadan ipimi tanıtayım sizlere. Altın ilmek ipim şöyle pembe rengimizde, tatlı bir renk. Bu şekilde bir ip ile sizlere modelimi göstereceğim. Kalınlığı, inceliği de bu şekilde. 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Zaten ip numaralarının üzerinde şiş numaraları da mevcut arkadaşlar. Hangi numara ile yapılacağını orada belirtilmiş. Evet, şöyle hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Şöyle arkadaşlar, ilmekler toplayarak hemen modelime başlayacağım. Bu modeli kurarken ilmek sayılarımız 12 ve 12'nin katları artı 3 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Bazı arkadaşlar 12 ve 12'nin katları söylediğim zaman ne demek diye soruyorlar. Arkadaşlar 12, yani bir örneğimiz 12 ilmek üzerine kuruluyor. Bunu da açıklamış olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlıyorum. Evet, ben detaylı, biraz kolay ama detaylı bir model olduğu için ben ilmeklerimi hemen videomu durdurup ayarlayıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi ayarladım. Hemen ilmek sayılarımızı tekrar hatırlayalım. Şöyle arkadaşlar, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, yani bir örneğimiz için. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yine ikinci örneğimiz. Tekrar 3 ilmekte sağ sol, 2 ilmeğimiz sağ ve sol, 1 ilmeğimiz ise yine modelimizin içinde bulunması gereken ilmeğimiz. Evet, hemen başlıyorum. Lastik gerektirmeyen bir model arkadaşlar. Birinci sıra ön yüzden başlıyoruz. Birinci sıra ön yüz, ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Burada bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bir artırdım. 1, 2, 3, 4 ters ilmek ördüm. Tekrar devam ediyorum. İpim kendimden tarafta. Burada 3 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. 3 tane ilmeğimizi tek seferde ters bir şekilde ördüm. Yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. 4 ilmek tersten sonra bir doladım, bir düz. Bura ajur bölümü oluyor. Şu yapmış olduğumuz kısım ise dilim arkadaşlar. Modelimizin dilim yeri. Bura aradaki ajur bölümü. Tekrar bir doladım. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. Şimdi yine burada ipim kendimden tarafta 3 tane ikinci modelimiz, yani bu ikinci örneğimize geçtik. İpim kendimden tarafta 3 tane ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördük. Şimdi kenar kısımda burada aynısını uyguluyoruz. 2 tane ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimiz, bir tane doladım. Kenarda bir ilmeğimi düz ördüm. Burada da bir kenarda ajur bölümü oluşuyor. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde örerek birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. İkinci sıra arka yüzde ise hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimizi ters tarafında ters örüyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde yapacağımız hiçbir işlemimiz yok.
bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmeklerimizi de ters örüyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzü 3. sırasındayız. Modelimizin ön yüzü 3. sırasında kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bir ilmek düzümüz var. Düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir artırıyoruz. Burada bir düz ilmeğimiz var. Bir düz örüyoruz. Şimdi bir alt sırada 4 tane ters ilmeğimiz vardı. Burada 3 ters ilmek örüyoruz. 1, 2 ve 3. 3 ters ilmeğimizden sonra yine burada eksiltme bölümümüz var. 3 tane ilmeğimizi ipimiz kendimizden tarafta ters bir şekilde örüyoruz. Tekrar 1, 2, 3 ters ilmeğimiz var. Burada bir düz ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Ajur bölümünde bir artırıyoruz. Yine bir düz, bir artırdık, bir düz. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Modelimizin iki dilim arasında bu şekilde bir görüntümüz oluşuyor. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3 ters ilmeğimizi örüyoruz. Burada yine eksiltme kısmında 3 tane ilmeğimizi birden kestik. Tekrar 3 ters, 1, 2, 3 ters ilmeğimi ördüm. Burada düz ilmeğimiz var. Bir tane artırdım. Bir düz kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizin 3. sırası ön yüzde ise bu işlemi yaptık. Şöyle dilimlerimiz oluşmaya başladı. Modelimizin 4. sırası arka yüzde ise kenar ilmeğimizi örmeden alıp bütün ilmeklerimizi burada ters bir şekilde örüyoruz. Hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Bütün ilmeklerim ters. Sıra sonuna örüp geliyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelimizin 5. sırası ön yüzdeyiz. Modelimizin 5. sırası ön yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Bir artırdım. Yine artırmayı unutmuyoruz. 1, 2 düz. Tekrar burada bir alt sırada 3 tane ters ilmek örmüştük. Şimdi üst sırada 2 ters. 1, 2. 2 ters ilmeğimden sonra burada 3 tane yine eksiltme bölümümüz var. 3 tanesini birlikte ördüm. Yine tekrar 1, 2 ters ilmeğimiz var. Tekrar devam ediyorum. Burada ajur bölümümüz 1, 2 düz ilmeğimiz. Burada ortada bir tane direk olan düz ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizi örmeden bir artırıyoruz, örüyoruz. Ördükten sonra bir daha artırıyoruz. 1, 2 düz ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Devam ediyorum. Yine 2 ters. 1, 2. Eksiltme bölümümüze geldiğimizde eksiltmemizi yapıyoruz. 3 tane ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Yine 2 ters. Ajur bölümüne geldik. Burada 1, 2 düz ilmeğimizi ördük. Kenarda da artırmamızı unutmuyoruz. Bir düz ve kenar ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Evet, modelimin arka yüzündeyim. 6. sıramız arka yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimizi, artırmış olduğumuz ilmeklerimizi, haroşa ilmeklerimizi bütün ters bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet, ters örgümü örerek sıra sonuna geliyorum.
Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ters örerek bitirdim. Şimdi modelimizin ön yüzü 7. sıramızdayız. 7. sıramızda ise yine tekrar kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada bir düz ilmek, bir artırdım. Tekrar burada 1, 2, 3 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bir alt sırada 2 ters ilmeğimizden sonra üstte tekrar bir ters ilmeğimizi örüp 3 tane ilmeğimizi tekrar tek seferde bu şekilde kesiyoruz. Yine bir ters, burada ajur bölümü, tekrar burada 1, 2, 3 düz, bir artır, yine ortadaki direk olan kısmı ör, tekrar artır, 1, 2, 3 düz. Tekrar bir ters, burada yine kesim bölümü eksiltiyoruz. 3 tane ilmeğimizi ters örerek 2 ilmeğimizi eksiltiyoruz aslında. Evet, burada devam ediyorum. Bir ters. 1, 2, 3 düz, artır, bir düz, kenar ilmeğini de ters ör. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Evet, ters bir şekilde örüp sıra sonuna geliyorum. Hemen kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Yine şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir düz ilmeğimi ördüm. Yine bir artırdım. Tekrar 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördük. Artık burada haroşa ilmeğimiz kalmadı. Sadece 3 tane ilmeğimiz var. Sadece 4 tane düzden sonra o 3 tane ilmeğimizi ters bir şekilde kestik. Şimdi burada da yine 4 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bunu da 1, 2, 3, 4 düz artır, bir düz artır, 1, 2, 3, 4 düz. Tekrar eksiltme bölümümüzde yine eksilteceğimiz 3 tane ilmeğimizi eksiltiyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 düz ilmeğimizi ördük, artırdık. Tekrar bir düz, kenar ilmeğimizi de ters örerek tamamladık. Şimdi modelimizin arka yüzde son sırasını yapıyoruz. Son sırasında ise artık yine bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örerek son sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Bu arkadaki ördüğüm örgüyü hızlı geçiyorum. Çünkü düz bir örgü model kurulması yok. Çok videomun uzayıp sizleri sıkmayı istemiyorum arkadaşlar. Bazen videolar uzun diye sitem eden arkadaşlarımız oluyor. Hemen şöyle sıra sonuna geldik ve modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bundan sonrası yapacağımız işlemlerimiz modelimizin tekrarı oluyor. Bundan sonra yapacağımız işlemimiz modelin tekrarı oluyor. Hemen ben sizlere bir sırasını, ilk sırada modeli nasıl kurduğumuzu, model üzerine modeli nasıl kuracağımızı bilmeyen arkadaşlarımız olur. Kısacık anlatmak istiyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada bir düz ördük, bir artırdık. İlk sırada bu işlemi yapmıştık. Tekrar burada 4 tane ters ilmek örmüştük. 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ilmek. Yine 3 tane ilmeğimizi ne yaptık? Burada birden kestik. Tekrar 1, 2, 3,
4 ters ilmeğimizi ördük. Burada devam ediyoruz. Burayı hiç değiştirmiyoruz. Modelimizin bitimine kadar bir artırıyoruz. Bir düz, bir artırıyoruz. 4 ters. 1, 2, 3, 4. 4 ters ilmeğimizi ördük. Yine burada eksiltme bölümümüzü yapıyoruz. 4 tane ilmeği, 3 tane ilmeğimizi eksilttik. 1, 2, 3, 4 ters ilmeğimizi ördük. 2 ilmeğimiz kalmıştı burada ilk sıramızda. Bir artırıp bir düz kenar ilmeğimizi de ters örerek başlamıştık modelimize. Yine bu şekilde tekrar ederek bir alt sırayı yine takip ederek bu yapmış olduğumuz sıranın üzerinde devam ederek kendini tekrarlıyor arkadaşlar modelimiz. Modelimizin arka yüzünde de zaten bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimiz bu şekilde kendini tekrarlıyor. Evet, şöyle ben daha önce yapmış olduğum 3 dilimli bir model yapmıştım. Onu göstereyim sizlere. Şöyle hemen şunu kenara alayım. Bunu da böyle gri bir renkten yaptım arkadaşlar. Tabi istediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz modelinizi. Bu şekilde 3 dilim üzerinde yaptım bu modelimi. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz örneğimiz, lastik derdi olmayan şahane bir model. Şöyle arka yüzünü de hemen göstereyim. Arka yüzü de tertemiz duran dilimli örnek. Arada ajurlarımız bu şekilde modelimiz. Evet, bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden şahane yelekler yapabiliriz. Çeyizlik örgülerine çok yakıştırdığım şallar yapabiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Bebek elbiselerinde daha çok güzel duracağını düşünüyorum. Yani aklınıza gelebilecek her türlü yakıştırdığınız 2 şiş örgünüzde bu modeli kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çok konuştum, başınızı ağrıttım. Hakkınızı helal edin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.